Bu videonun başlığının ve konusunun aslında steroidlerin birçoğunun kullanım amacına baktığımızda hiçbir steroidin %100 güvenli olarak kabul edilmeyeceğini açıklığa kavuşturmak isterim arkadaşlar. Özellikle kaçak üretilen ve kara borsadan satın alınan ilaçların. Anabolik steroidler yasa dışıdır. Bu nedenle bir doktor tarafından sıkı bir tıbbi ortamda kullanılmadıkça kullanıcılar için tehlikeli yan etkileri neden olma potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte bazı steroidler diğerlerinden daha güvenlidir. Bu nedenle birkaç anabolik androjenik steroid tıpta FDA yani Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanmıştır. Vücut geliştiricilerin tıbbi amaçlı kullanılan dozajlara kıyasla genellikle önemli ölçüde daha yüksek dozlarda anabolik steroid tükettiğini bildirmeme da belirtmeme gerek yok sanırım. Tabii böyle bir durum yan etki riskini de artırır. Ayrıca vücut geliştiriciler genellikle bir doktora düzenli kontrol yaptırmadan steroid kullanırlar ki bu da daha fazla risk oluşturur. Videonun devamı introdan sonra arkadaşlar. Selam arkadaşlar, hepinize Viyana'dan sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Her şeyden önce sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir önceki videoma gösterdiğiniz ilgi beni gerçekten çok memnun etti. Arkadaşlar her seferinde söylüyorum. Benden hiçbir zaman boş bilgi duymadınız. Duymayacaksınız da. Özellikle çevrenizde kulaktan dolma bilgileri sizlere anlatmadım, anlatmayacağım da. Ne mutlu bana ki her seferinde birçok takipçim videolarımın ne kadar dolu olduğunu bana iletiyor. Bunları duymak beni daha da çok motive ediyor ki göreceksiniz bundan sonra emsalsiz videolar sizlerin karşısında olacak. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresimden beni takip edin ve sadece takipçilerime özel fiyatlar ile kür, beslenme, antrenman ve en önemlisi PCT programlama hizmetlerinden yararlanın diyorum arkadaşlar. Siz sözü hiç uzatmadan hemen şu güvenli steroidlere bir bakalım. Bir de videonun ilerleyen kısımlarında sizlere en güvenli 2 oral steroidi ekstra olarak söyleyeceğim arkadaşlar. O yüzden videoyu bence sonuna kadar izleyin. Şimdi söyleyeceğim steroidler bir vücut geliştiricinin alabileceği en hafif ve en az yıkıcı steroidlerdir arkadaşlar. Peki nedir bunlar? Birincisi testosteron, ikincisi anavar, üçüncüsü dekadrobalin. Hadi kısaca bir testosterona bakalım. Testosteron tüm dünyada doğal testosteron eksikliği olan milyonlarca erkeği tedavi etmek için kullanılan ve testosteron replazman tedavisi olarak bilinen yani TRT diyoruz kısacası FDA onaylı enjekte edilebilir bir steroiddir arkadaşlar. Testosteron endokrin bozukluklarının tedavisi için tıpta tartışmasız en büyük ve en önemli örgütü olan Dünya Sağlık Örgütü'nün temel ilaçlar listesine dahil edilmiştir arkadaşlar. 2017'de ABD genelinde 5 milyondan fazla reçete ile en çok reçete edilen 132. ilaç sırasına girmiştir. 2001'den 2011'e kadar yazılan testosteron reçeteleri kendini 3'e katlamış ve bu da aslında artan mevcut düşük testosteron salgınının bir göstergesidir. Vücut geliştirmede testosteron ağırlıklı olarak büyük miktarlarda kas ve güç eklemek için hacim kürlerinde kullanılır. Ancak kas hipertrofisini korumak için parçalama kürlerinde kullanılabilir. Doğru enjekte edildiğinde testosteron mevcut en güvenli steroidlerden biri olduğu iddia edilir arkadaşlar. Testosteron kas boyutunda 10 ila 15 kilogram büyük artışlara neden olur ve vücut geliştirmede en popüler steroidlerden biridir. Ve öyle de kalmıştır. Bu ilacın mazisi 80 yıl öncesine dayanmasına rağmen. Yanlış enjekte edilirse herhangi bir steroid veya ilaç tehlikeli ya da ölümcül olabilir arkadaşlar. Bunu da hemen belirtelim. İğnelerden kaçınmak isteyenler için oral testosteron yani undekonat mevcuttur. Oral testosteron daha yüksek piyasa fiyatı nedeniyle enjekte edilebilirlerle kıyasla vücut geliştirme camiasında daha az kullanılır. Her seferinde söylediğim gibi şimdi de testosteronun yan etkilerinden bahsetmezsem olmaz arkadaşlar. Sonra hep akıllarda insanlara bu ilaçları övüyormuşum, bunları kullanmaya teşvik ediyormuşum gibi bir algı oluşuyor. Testosteron enjekte edilebilir olması ve dolayısıyla kan dolaşımına hemen girmesi nedeniyle hepatik endişe yani karaciğer stresi çok az veya hiç oluşturmaz. Çünkü oral ilaçlardaki gibi karaciğer alınan ilaçları filtrelemek zorunda kalmaz. Oral testosteron yani undekonat bağırsak lenfatik yoluyla emildiği için karaciğer içinde güvenilirdir. Karaciğeri ayrıca yormaz. Yapılan bir deneyde 21 gün boyunca erkek deneklere haftada 2800 mg testosteron undekonat verildi. Bu yüksek dozlara rağmen yine de hiçbiri herhangi bir hepatotoksik stres yaşamadı arkadaşlar. Tansiyon açısından bu ilaca bakacak olursak arkadaşlar
HDL ve LDL kolesterol düzeylerinin bu ilacın alımı ile dengesizliği ve testosteronun kan basıncını artırması muhtemeldir. Bununla birlikte bu tür kolesterol dalgalanmaları diğer anabolik steroidlere kıyasla hafiftir. Testosteronun kan basıncını önemli ölçüde olumsuz etkilememesinin birkaç nedeni vardır. İlk olarak kadınlık hormonunun kan lipidleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmasıyla östrojene dönüşür. İkincisi, testosteron karaciğerden geçmez. Bu nedenle kolesterol seviyelerini yanlış yöne çevirebilen bir enzim olan hepatik lipazı uyarmaz. Aşırı kilolu erkeklerde terapötik dozlar uygulandığında oral testosteronun kardiyovasküler sağlığı iyileştirilebileceğine dair kanıtlar da vardır arkadaşlar. Orta ila yüksek dozda testosteron alan çoğu vücut geliştiricisi için kan basıncı doz ve döngü süresine bağlı olarak yükselir. Araştırmalar 280 mg bölü hafta testosteron enantat uygulayan bireylerde 12 hafta sonra HDL kolesterol üzerinde çok hafif bir olumsuz etkiye sahip olduğu görülmüştür. 300 mg bölü hafta testosteron enantat uygulanan 20 hafta boyunca alındığında HDL seviyelerinin sadece %13 düşmesine neden olduğu görülmüştür. Ve son olarak 600 mg bölü hafta sıklıkta bir testosteron enantat uygulanmasının HDL seviyelerinde sadece %21'lik bir azalmaya neden olduğu görülmüştür arkadaşlar. Burada bir dipnot vermeye de size yarar var arkadaşlar. Bir aromataz inhibitörü yani arimidex almak testosteronun östrojen dönüşümünü engelleyerek kan basıncını daha da yükseltecek ve böylece HDL seviyelerini daha da düşürecektir arkadaşlar. Testosteronun bir de östrojenik yan etkilerine bakalım arkadaşlar. Testosteron östrojenik doğası gereği jinekomasti ve su tutulmasına neden olma özelliğine sahiptir. Ancak bir SERMs yani Norvedex gibi jinekomasti oluşturma şansını önemli ölçüde azaltır arkadaşlar. Düşük dozlarda testosteron bir SERMs ile birleştirildiğinde jinekomasti vakaları özellikle nadirdir. Androjenik yan etkileri açısından bakacak olursak testosteron kullanımında saç derisi üzerinde ve saç dökülmesinde prostat büyümesi ve akne gibi androjenik yan etkiler mümkündür. Hatta bir zamanların Sovyet sporcuları o kadar çok etkilendi ki bu durumdan dianabol üretmek için bir ilham kaynağı oldu bu olay. Böylece dianabol testosterondan daha az androjenik olacak şekilde formüle edildi. Bu nedenle testosteronun hafif özelliklerine rağmen mevcut prostat sorunları olan veya saç dökülmesini önlemek isteyen biri için uygun olmayabilir. Testosteronu bastırma açısından bakacak olursak testosterona tüm anabolik steroidlerde olduğu gibi testosteron endojen testosteron seviyelerini azaltacaktır. Bu nedenle bu iyileşme sürecini kısaltmak için bir PCT yani döngü sonrası tedavi uygulanmadıkça düşük testosteron üretimi birkaç ay sürer. HCG, Clomid veya Norvedex testosteron kullanılan bireylerin testosteron üretimini canlandırmak için kül solunması alınabilecek ürünlerdir. Yukarıdaki çıkan linkte testo enantat videosu var arkadaşlar. İsterseniz bir göz atın diyorum. Bu arada içi tam dolu, tam hijyenik testo esterlerine sahip olmak isteyen herkes bana Instagram adresinden ulaşabilir. Bir diğer ilacımız Anavar yani oksandrolon. Anavar genellikle yağ kaybını ve yağsız kas kazanımlarını artırmak için kesme döngülerinde kullanılan oral bir steroiddir. Anavar aynı zamanda kas inşa etmek ve yağ yakma konusunda usta olan birkaç steroidden biridir. Anavarda kas kazanımları aşırı değildir ancak 6 kilograma kadar bir artış yaygındır. Anavar tıbbi amaçlı FDA onaylı olan hafif bir steroiddir. Genellikle osteoporoz nedeniyle kemik ağrısı çeken ve hızlı kilo alması gereken travma, enfeksiyon veya ameliyat sonucu hastalara reçete edilir. İlginç bir şekilde anavar kadınlara ve çocuklara kayda değer herhangi bir olumsuz etki yaşatmadan reçete edilir arkadaşlar. Bu anavarın aslında hafif özelliklerini gösterir. Diğer steroidler kadınlarda erkekleşmeye neden olur ve çocuklar için çok toksit olabilir. Vücut geliştirme çevrelerinde anavar kadınların düşük ila orta dozlarda alması genellikle güvenli olduğu için kız steroidi olarak adlandırılır. Başka steroidler ile karşılaştırıldığında birçok androjenik anabolik steroid klitorisi büyütecek, göğüsleri küçültecek, vücutta kıl büyümesine neden olacak ve de hem de sesi de kalınlaştıracak ve derinleştirilecektir. Aslında birçok erkek de anavar kullanır. Buradaki amaç sadece vücut geliştirme için değil, aynı zamanda kas gücünü ve dayanıklılığını önemli ölçüde artırmak içindir arkadaşlar. Hadi bir de anavarın yan etkilerine bakalım. İlk yan etki, karaciğer sağlığı söz konusu olduğunda oral steroidlerin genellikle olumlu bir itibarı yoktur. Bunun nedeni oralların C17 alfa alkillenmiş olmasıdır. Yani kan dolaşımına girmeden önce karaciğer tarafından işlenirler. Sonuç olarak alt ve ast karaciğer enzimlerinin yükselmesiyle organ strese girer. Bununla birlikte anavar diğer orallara kıyasla önemli ölçüde daha az karaciğer toksitesi oluşturmasıyla bu kuralın birkaç istisnasından biridir.
Bunun neden böyle olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte diğer bileşiklere kıyasla oksandrolon işlenmesinde böbreklerin daha fazla rol oynaması makul bir açıklama olabilir. Böylece karaciğerin yükü azalır. Kolesterol seviyeleri açısından bakacak olursak bu ilaca kolesterol seviyeleri her ne kadar testosterondan daha yüksek olsa da diğer steroidlerden belirgin şekilde daha az olduğu düşünülen olumsuz bir şekilde değişecektir. Oral steroidler içinde anavar kesinlikle kalp için en kötü bileşik değildir. Ancak kalp üzerinde etkileri dikkat çekicidir. Araştırmalar 12 hafta boyunca 20 mg bölü gün anavar alan erkeklerin HDL kolesterolünde %30'luk bir düşüş yaşadığını göstermiştir. 40 mg bölü gün anavar dozu HDL seviyelerini yalnızca %3 daha artırarak toplamda %33 azaltmıştır. 80 mg gün alındığında azalmanın çok yüksek olduğu görülmüştür ki %50 oranında düşüş gözlenmiştir. LDL seviyeleri grupların her birinde HDL'deki düşüşe benzer bir oranda artmıştır arkadaşlar. Erkekler için tipik vücut geliştirme dozu 20 mg civarındadır. Sık olarak 6-8 hafta alınır. Bu nedenle bir anavar kürü muhtemelen HDL kolesterolünde %30'dan daha az bir değer düşüş sağlayacaktır. Bu değerlerin %20 ile %25'e yakın olması muhtemeldir. Bu endişe verici bir düşüş değil, ancak kesinlikle izlenmesi ve önlem alınması gereken bir durumdur arkadaşlar. 4 gram bölü gün balık yağı almak BP'deki yani body performance'daki bu tür artışları önlemeye yardımcı olabilir ve döngü sırasında bir miktar kardiyovasküler koruma sağlayabilir sizlere. Kadınlarda virilizasyon açısından bakacak olursak bu ilaca anavar kadın dostu bir steroid olarak görülse de yüksek dozda alan kadınlarda virilizasyon yani erkekleşme ortaya çıkabilir arkadaşlar. 10 mg bölü gün üzerinde dozlar ayrıca 6 haftaya aşan bir döngüyü istenmeyen etkilerin olasılığını artıracaktır. Anavar östrojene dönüşmez. Sonuç olarak su tutma olmayacağından vücut kompozisyonu açısından olumlu olan kuru ve dolu kas dokusu oluşturur. Ayrıca aromatizasyon aktivitesinin olmaması nedeniyle anavarda jinekomasti sorunu yoktur arkadaşlar. Bununla birlikte testosteronun daha kötü olacak şekilde kolesterolü etkiler. Testosteronu bastırma açısından bu ilaca bakacak olursak herhangi bir steroid alırken doğal testosteron üretiminde önemli düşüşler kesindir. Ancak anavar kullanıcılarının testosteronunu tamamen kapatmaz. Bunun yerine orta düzeyde bastırmaya neden olur. Bir deneyde erkek denekler 12 hafta boyunca 20 mg ve 40 mg aralığında testosteronda %45'lik bir azalma görülmüştür arkadaşlar. Bu alınan dozlar aslında vücut geliştirme standartlarına göre bile yüksek bir doz ve uzun bir süredir. Karşılaştırma yaptığımızda 8 hafta boyunca alınan 15 mg'lık bir dianabol dozu testosteronun %69 oranında düşmesine neden olabilir. Kullanıcılar testosteron fonksiyonunun döngüden sonraki birkaç hafta içinde PCT olmadan bile iyileşmesini bekleyebilir. Ancak bu süreci hızlandırmak için kadın kullanıcılar için de geçerli olmak üzere bir PCT evresi uygulanabilir. Yukarıdaki linkte daha önce yaptığım anavar videosu var arkadaşlar. İsteyenler detaylı bir şekilde anavar hakkında bilgi sahibi olabilirler. En iyi ve steril bütün steroidler, PCT ilaçları, SARMs'lar için Instagram'dan bana ulaşın arkadaşlar. Dekadrobalin yani nandrolon, tıpta anemi, osteoporoz ve çeşitli kas erimesi hastalıklarından muzdarip olanları tedavi etmek için kullanılan FDA onaylı enjekte edilebilir bir steroiddir arkadaşlar. Dekadrobalin hafif doğası nedeniyle tıpta ve vücut geliştirme camiasında tercih edilmektedir. Özellikle yağsız kas ve güç eklemek için güçlü bir etki yaratır. Testosteron gibi anaboliktir ancak güçlü östrojenik ve androjenik özellikleri yoktur arkadaşlar. Sydney'de yapılan bir deneyde 17 HIV virüsü olan erkek hastaları 16 hafta boyunca dekadrobalin aldı. Bu deneyin sonunda deneklerin kilolarında önemli artışlar gözlenmiştir ki bu yağsız kas vücut kütlesi şeklinde olmuştur ve hiçbir denek toksisite yaşamamıştır. Dekadrobalin en kalp dostu anabolik steroidlerinden biridir ve araştırmalar HDL kolesterolünde sadece hafif bir düşük oluşturduğunu göstermektedir. 10 hafta boyunca 600 mg bölü hafta deka uygulayan deneklerde HDL seviyelerinde %26 azalma görülmüştür. Aslında bu etki testosterondan biraz daha kötüdür ve orta derecede bir anavar dozuna benzer. Dekadrobalin zayıf androjenik özelliklere sahiptir. Bu nedenle erkek tipi kellik, prostat büyümesi ve yağlı cilt aknenin kullanıcıları rahatsız etme olasılığı değildir. Hadi bir de dekadrobalinin yan etkilerine bakalım. Dekadrobalin vücut geliştirmede daha güvenli bir steroid olarak kabul edilse de diğer alanlarda bazı sorunlu yan etkilere neden olabilir. Muhtemelen en kötü şöhretli yan etkisi esasen erektil disfonksiyonda veya iktidarsızlık olarak bilinen dekadiktir. Dekadik denen etkilerin iki bileşen vardır. Ereksiyon olamama ve libido azalması.
Dekadrobolin cinsel libido performans üzerinde belirli bir olumsuz etkiye sahip olmasının bir nedeni kan dolaşımındaki prolaktin düzeylerini önemli ölçüde artırmasından kaynaklanmaktadır. Prolaktin GnRH yani gonadotropin salgılatıcı hormon üretimi engelleyerek daha az endojen testosteron üretimine neden olur. Bu doğal olarak daha az seks arzusuna yol açar. Dekadrobolinin düşük androjenitesi nedeniyle kullanıcılar daha az nitrik oksit üretimi yaşayabilir. Aslında bu durum optimal kan akışı için önemlidir. Bu sebeple ereksiyonlar daha az sıklıkta veya elde edilmesi ve sürdürülmesi daha zor hale gelebilir. Ama her şeyin çaresi olduğu gibi bu durumda çaresi tabii ki var arkadaşlar. Özellikle dekadik olmaktan korkan ama yine de dekadrobolin kullanmak isteyen bireyler var ise aranızda şu anda ekranda çıkan Instagram hesabından bana ulaşın. Dışarıda kolay kolay kimseden duymayacağınız ipuçlarını sizlere çok komik rakamlar karşılığında veriyorum arkadaşlar. Bu etken maddeyi sadece dekadikten korktuğunuz için kullanmamak, bu ilacın vereceği avantajları düşünürsek çok saçma. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz zaten. Hadi bu ilacın bir de yan etkilerine bakalım. Östrojen açısından dekadrobolin östrojenik olarak kabul edilmese de testosteronun %20'sini östrojene dönüştürür. Bununla birlikte deka meme bezlerinde östrojen reseptörlerini uyarabilen güçlü progesteron özelliklerine sahiptir. Dolayısıyla hala jinekomasti taşıyabilir. Yüksek progesteron aynı zamanda su tutulmasına da katkıda bulunabilir ve bu da vücut geliştiricilerin sezon dışında deka enjekte ederken görüntülerinin şişkin olmasına neden olur. Testosteronu bastırma açısından bu ilaca bakacak olursak arkadaşlar, diğer steroidlerle birleştirilecek ise deka dozu haftada 300-400 mg'dır. Araştırmalar haftada 100 mg dekanın endokrin testosteronu %57 oranında azaltabileceğini göstermiştir. Bir başka deney haftada 300 mg testosteronun %70 oranında azalttığını da göstermiştir. Bu nedenle bir PCT kür sonrası olmazsa olmazlardandır. Daha önce yaptığım deka videosu yukarıdaki linkte arkadaşlar. Videomun başında da dediğim gibi sizlere anavardan hariç 2 tane daha oral steroid söyleyeceğim. En güvenli oral steroidler hangileridir? En güvenli oral steroid oral testosteron yani undekonattır. Bununla birlikte anavar ve primobolan da az yan etkisi olan çok hafif bileşiklerdir. Steroid kürleri sırasında korunması gereken önemli organlar kalp ve karaciğerdir. Ve bu 3 oral steroid bu konuda en az yıkıcı olanlardır. Kadınlar için en güvenli oral anavardır ve muhtemelen kadınlıklarını korumak için en çok kullanılan bileşiktir. Arkadaşlar en güvenli steroid kürlerini Instagram'dan beni takip eden ve en son gönderime beğeni bırakan herkese ücretsiz olarak veriyorum. İsteyen herkese ama. Tıpkı bir önceki videoda bana ulaşan herkese verdiğim gibi. Evet arkadaşlar, ben yine bu videonun sonuna geldim. Tıpkı beni seyredip kanalıma abone olan bütün bireylerin bir şeyler öğrenip bu konuya yabancı olmadıkları gibi sizler de bir şeyler öğrenip artık kulaktan dolma bilgilere maruz kalmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bilgi herkesin hakkıdır. Bir de ucuz ürünler ve bilgisiz antrenörler sizlere pahalıya mal olabilir. Profesyonellerle çalışmak bazen daha ucuz olabiliyor arkadaşlar. Madem vücut görüşmeye gönül verdiniz, bazen bütçenizden ziyade sağlığınızı düşünmeniz sizin yararınıza olacaktır. Instagram adresinden beni takip eden bütün takipçilerime çok özel fiyatlarıyla kür, beslenme, antrenman ve her şeyden önemlisi PCT programlaması veriyorum arkadaşlar. Dileyenler bana Instagram'dan ulaşabilirler. Ben kaçtım arkadaşlar. Hepinize önce sağlık, sonra bol kazanç ve bol sporlu günler diliyorum. Hoşça kalın.